Herkese selam. Bu bölümde yatırımcıların en çok kullandığı, en sevdiği araçlardan birini yani RSI'yi masaya yatırıyoruz. Gelin göreceli güç endeksinin sırlarını hep birlikte çözelim. İşte o milyon dolarlık soru ne zaman almalı, ne zaman satmalı? Bütün yatırımcıların her gün kendine sorduğu bu sorunun peşindeyiz değil mi? İşte RSI gibi göstergeler tam da bu noktada devreye giriyor. Bu zorlu arayışta bize bir nevi yol haritası sunuyor. Peki, bugün neler konuşacağız? Şöyle bir bakalım. Önce RSI nedir? Onu bir anlayacağız. Sonra iki temel stratejiyi öğreneceğiz. Biraz daha derine inip RSI içinde analiz nasıl yapılır ona bakacağız. Gerçek hayattan örneklerle pekiştireceğiz ve en sonda ama belki de en önemlisi çok kritik bir uyarıyla bitireceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. O zaman ilk bölümümüzde başlayalım. RSI nedir? Piyasa momentumunu ölçmek dedik. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle düşünelim. RSI aslında piyasanın bir nevi hız göstergesi. 0 ile 100 arasında gidip gelen bu gösterge bize fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü söylüyor. Yani bir araba gibi düşünün. Piyasa çok mu hızlandı yoksa yavaşlayıp durma noktasına mı geldi? İşte RSI bize bunları fısıldıyor. RSI'nin asıl sihri de bu iki bölgede saklı zaten. Eğer gösterge 70'in üzerine çıkarsa diyoruz ki dur bakalım piyasa biraz fazla ısındı galiba. Yani varlık aşırı alınmış olabilir ve bir geri çekilme yaşanabilir. Buna aşırı alım bölgesi diyoruz. Tam tersi olursa yani RSI 30'un altına inerse işte o zaman da varlığın aşırı satıldığını yani belki de hak ettiğinden çok daha fazla düştüğünü ve bir tepki yükselişi için hazırlandığını düşünebiliriz. Peki güzel, bu bölgeleri öğrendik. Şimdi bu bilgiyi nasıl paraya çevirebiliriz? Yani fırsatları nasıl yakalayacağız? İşte burada iki ana strateji devreye giriyor. Şimdi burada karşımızda aslında iki farklı oyun tarzı var. Birinci strateji aşırı satım alımı. Ben buna sabırlı avcı diyorum. Herkes korkup satarken RSI 30'un altına indiğinde sahneye çıkar ve dipten toplamaya başlar. Potansiyel getirisi yüksek olabilir ama adı üstünde sabır ister. İkinci strateji ise momentum alımı. Bu da momentum sörfçüsü. Trendin dalgasını yakalamaya çalışır, RSI 40-60 arasındayken yükselen trene atlar. Daha hızlı sonuçlar alabilir ama getirisi genellikle biraz daha mütevazı olur. Şimdi düşünün bakalım, siz hangisine daha yakınsınız? Avcı mı, sörfçü mü? Tamam, şimdi biraz daha ileri seviyeye geçiyoruz. İşin biraz ustalık kısmı diyebiliriz. Bakın, çoğu kişi RSI'ye sadece fiyat grafiğinin bir eklentisi gibi bakar. Ama işin sırrı RSI grafiğinin kendisine, sanki o da ayrı bir hisse senedi grafiğiymiş gibi analiz yapmaktır. Bu size ne kazandırır? Fiyata henüz yansımamış sinyalleri önceden görme şansı. Nasıl mı? Çok basit. Tıpkı fiyat grafiğine yaptığınız gibi RSI çizgisi üzerinde de trendler çizebilirsiniz. Destek ve direnç seviyeleri belirleyebilirsiniz. Hatta omuz baş omuz gibi formasyonları bile arayabilirsiniz. Genellikle RSI'daki bir kırılım fiyattaki büyük hareketin habercisi olur. İşte bu da size piyasada bir adım önde olma avantajı verir. Teori güzel tabii de. Asıl mesele bu iş gerçekte yürüyor mu? Stratejiler işe yarıyor mu? Hadi gelin lafı bırakıp gerçek dünya örneklerine bakalım. İşte ilk örneğimiz Enka hissesi. Bakın, grafikte RSI nasıl da 30 seviyesinin altına, yani o meşhur aşırı satım bölgesine dalmış. Piyasada panik var, herkes satıyor ama bizim sabırlı avcı stratejimizi bilen biri için burası tam bir alım fırsatı sinyali değil mi? Peki sonuç ne oldu? Bu sinyale güvenen bir yatırımcı bakın ne kadar kazanmış. %20. Gerçekten etkileyici bir kar. Ama durun, daha da çarpıcı bir şey var. Bu %20'lik kar sadece ve sadece 9 günde gelmiş. 9 gün. İşte bu aşırı satım stratejisinin doğru kullanıldığında ne kadar kuvvetli olabileceğinin canlı kanıtı. İyi de bu bir kerelik bir şans mıydı? Tesadüf müydü? Hayır. Bakın, aynı hissede bir süre sonra RSI yine aşırı satım bölgesine giriyor. Sanki piyasa bize ikinci bir şans veriyor gibi. Ve sonuç? İnanılır gibi değil ama neredeyse aynı. Yine %20 civarında bir kar. Bu da bize göstergenin tutarlılığı hakkında çok önemli bir şey söylüyor. Tabii bu sefer karın gelmesi biraz daha uzun sürmüş, 24 gün. Buradan çıkaracağımız ders de şu, her alım sinyali aynı hızda sonuç vermez. Piyasanın kendi ritmi var ve sabırlı olmak gerekiyor. Tamam, stratejileri gördük, karlı örnekleri inceledik, her şey harika görünüyor. Ama şimdi belki de bu anlattıklarımın en önemli, en hayati kısmına geldik. Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin, bu kuralı asla ama asla unutmayın. İşte o altın kural. Hiçbir indikatör tek başına kullanılmaz.
Bu sadece RSI için değil, bütün teknik analiz için geçerli. RSI size sihirli bir değnek vermez. O harika bir yardımcı pilottur, evet, ama uçağı tek başına uçuramaz. Kaptan sizsiniz. Yani RSI size al dediğinde hemen atlamayın. Durup kendinize birkaç soru sorun. Mesela, peki işlem hacmi ne diyor? Bu alımı destekliyor mu? Ya da piyasanın genel trendi ne yönde? Akıntıya karşı mı yüzmeye çalışıyorum? Başka göstergeler ne fısıldıyor? Kısacası RSI'den gelen sinyali mutlaka başka araçlarla da teyit edin. Bu sizi bir sürü yanlış karardan kurtarır ve kendinize olan güveninizi artırır. İşte böyle, artık RSI'nin ne olduğunu, gücünü ve en önemlisi sınırlarını biliyorsunuz. Şimdi top sizde. Kendinize bir bakın. Siz hangisiniz? Dipten alım yapan sabırlı bir avcı mı, yoksa trendin rüzgarını arkasına alan bir momentum sörfçüsü mü? Vereceğiniz cevap sizin borsadaki yol haritanızı belirleyecek. Peki sizin stratejiniz ne olacak?